Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda 17 IPS26-4 ve benzeri kartlarda çalışma voltajlarını ve olası arızaları anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Önce kartımızdan kısaca bahsedelim. Burada 220 volt girişimiz. Burada ilk çalışma gerilimlerimiz olan 3.3 volt ve 5 volt standby voltajlarımız var arkadaşlar. Televizyonu fişe taktığımızda ilk elde ettiğimiz gerilimler bunlar. Burada 78.05 ile 5 voltumuzu, şu bobin ayağında da 3.3 voltumuzu elde ediyoruz arkadaşlar. Burada yukarıda power factor dediğimiz PFC devremiz var arkadaşlar. PFC devresi zorunlu oldu arkadaşlar. Bütün Avrupa ve diğer ülkelerin çoğunda bu enerji tüketimini en verimli şekilde kullanmak için gerekli olan bir devre. Burada yarı köprü trafomuz buradan 24 volt ve diğer birkaç voltaj daha çıkarmayı elde ediyor. Buradaki diyottan çıkan enerjimiz 24 volt arkadaşlar. Ses katı için. Ses katına gerekli olan 24 voltumuzu bu diyot ucundan elde ediyoruz. Buradaki soğutuculu diyot, bunun orta ayağından 12 volt elde ediyoruz arkadaşlar. Şuradaki alttaki soğutucuya bağlı olan diyotlarda da arkadaşlar genelde 32 inçlerde bir tane kullanılıyor. Eğer televizyonunuz 42 inç ise bu 3 tane olabilir veya 2 tane olabilir. Hepsi birbirine paralel bağlı. Evet, bu da 24 volt diyot, doğrultma diyotumuz. Kabataslak komponent yerlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada standby devresinde elde ettiğimiz voltajlar arkadaşlar 3.3 volt ve 5 volt bizim anakartımıza direkt gönderilir. Anakartın işlemcisi ve kumanda kartının çalışması için 3.3 ve 5 volt doğrudan anakartımıza bu voltajlar gönderilir arkadaşlar. Diğer voltajlarımız buradaki invertör voltajımız ve buradaki çalışma gerilimimiz arkadaşlar. Televizyonu start verdikten sonra başlar. Yani kumanda ile ya da tuş takımından on off yaptığımızda buradaki voltajlar çıkmaya başlar. Bu televizyonlarda arkadaşlar on off diğer televizyonlara göre ters çalışıyor. Yani ana besleme soketimizin altın nolu pininde iç tarafa doğru sağdan 3. olan 2, 4, 6 diye gidiyor bu sıra. Altın nolu pinde arkadaşlar anakarttan on-off voltajı gönderiliyor fakat ters gönderiliyor. Yani voltaj varken televizyon off durumunda, voltaj yokken on durumunda. Biz televizyonu kumandayla açtığımızda buradaki altın nolu pinde var olan voltaj sıfıra çekilir. Buradan bizim şuradaki anahtarlama transistörü IC811 optokuptör ile anahtarlanır arkadaşlar. Burada VCC1 ve VCC2 voltajları elde edilir. Burada ana soketimizde altın nolu pinde sürekli olarak 2.9 volt görülüyorsa arkadaşlar, kumanda ile ya da tuş takımıyla açtığımız halde bu voltaj kaybolmuyorsa anakartta sıkıntı var demektir arkadaşlar. Kumanda ile televizyonumu açtığımızda buradaki 2.9 volt sıfıra çekilecek arkadaşlar. Daha sonra buradaki IC811 buradaki PNP BD140 transistörü tetikleyerek VCC1 ve VCC2 voltajları oluşturulup şuradaki PFC devresiyle buradaki yarı köprü transformatör devresini çalıştıracak arkadaşlar. Bu bobinimizin altında bulunan PFC entegremizin voltajları arkadaşlar. Hangi ayağında kaç volt olacak? Onlar lehim yüzünden çekilen fotoğrafta açıklanacaktır biraz sonra. Bu PFC devremiz çalışmadığı zaman arkadaşlar blok kondansatörümüzde 300 volt oluşur. Eğer burada sürekli 300 volt görüyorsak PFC devremiz çalışmıyor demektir arkadaşlar. 390-400 volt görmemiz gerekiyor normal çalışan televizyonda. Burada eğer 390 volt görüyorsak PFC devremiz çalışıyor demektir arkadaşlar. 390 volt göremiyorsak PFC devresindeki voltajları ölçüp sebebini bulabilirsiniz arkadaşlar. Besleme gerilimlerini PFC devresi ve buradaki yarı köprü devremiz arkadaşlar. Besleme gerilimini buradaki BD140 transistöründen alıyor arkadaşlar. VCC1, VCC2 dediğimiz. İkisi hemen hemen aynı voltaja sahip. Birine 20 ohm dirençle gidiyor, birine direkt gidiyor. Bu entegrelerin ayaklarında 8 numaralarında voltajlarını ölçelim arkadaşlar. Genelde en çok görülen arıza şuradaki 2700'e 6.3 veya 16 ya da 3300'e 6.3 16 kondansatör
zamanla şişiyor. Standby voltajını yeterli veremediği için televizyon kalkış yapamıyor arkadaşlar. Televizyonun kalkış yapamama durumu varsa yeterli enerji elde edemediği için buradaki kondansatörleri yenileyerek problem çözülebilir arkadaşlar. Daha sonra standby değil de normal VCC voltajlarımız olan 5 volt ve 12 voltumuzu elde ettiğimiz şurada bir PWM devremiz var arkadaşlar kartın altında. Şu bobinin bu taraftaki ayağında osiloskopla ölçerek 5 voltumuzu hem volt olarak değerini hem de kare dalga frekanslarını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kartımızdaki besleme kartında bulunan soketlerimizde, konnektörlerimizdeki voltajları inceleyelim arkadaşlar. Evet. Şu bizim PL816 ana soketimiz arkadaşlar. Burada standby voltajları ve çalışma voltajları, VCC voltajları yani televizyon çalıştıktan sonra çıkan voltajlarımız. Şurada arkadaşlar dikkat ettiyseniz turuncu renkler var. 14, 15, 16. Bunlar turuncu renk. Yani burada turuncu renk standby voltajları. Biz fişe taktığımızda televizyonu daha açmadan elde ettiğimiz voltajlarımız. Bunlar turuncu renkli kareler standby voltajlarımız. Diğer voltajlarımıza bakalım. PL816 28 ayaklı bir soketimiz arkadaşlar. Sol taraf çift numaralandırılmış, sağ taraf tek numaralandırılmış. İşte 2 numara çift sırada 2 numara şase, 4 nolu ayak tuş takımı, on-off voltajı ayağı. 6 numaralı ayağımız bizim arkadaşlar işlemcimizden gelen, anakartın işlemcisinden gelen televizyon dururken yani fişe taktığımızda burada 2.9 volt ölçmeliyiz. Televizyon çalıştığında bu voltaj sıfıra inmeli arkadaşlar. Yani ters çalışıyor. Televizyon standby'dayken 3 volt görüyoruz. Televizyonu açtığımızda 0 volt göreceğiz. Buradaki voltaj hiçbir şekilde değişmiyorsa anakart arızalı olabilir arkadaşlar. Daha sonra 8 numaralı ayakta backlight on off. Yani invertörümüzün backlight on off ucu. Yani şuradaki 8 numara buradaki en son 12. ayağa gidiyor arkadaşlar. Şuradaki soketimizin PL801'in en son ayağına gidiyor. BL on off ayağına, backlight on off ayağına. 10 numarada dimmer ayağımız. Burada 12 numarada 12 volt elde etmiş arkadaşlar. Bu 12 ile 11 birbirine bağlı. Buradaki 12 ile 11. ayak birbirine bağlı. 12 voltumuz arkadaşlar. Bu 12 voltumuz besleme kartında üretiliyor arkadaşlar. Buradaki PWM entegrelerinden çıkan aynı zamanda PL848 soketine de bağlanmış. Bobin uçlarından. 12 volttan sonra standby voltajı demiştik zaten biraz önce. 3.10'da 3 turuncu renkler. Fişi taktığımızda elde ettiğimiz 3.10'da 3 ve 5 voltlarımız. Burada VCC 3.3 voltumuz var arkadaşlar. Yani televizyon çalıştıktan sonra televizyonun 10 durumunu aldığımızda elde ettiğimiz voltajlar. Buradaki VCC 3.3 10 voltajımız arkadaşlar. Hemen soketimizin altında bulunan lehim tarafında IC824 3.3 volt MOSFET'imizden elde ediliyor. 6 ayaklıdır. Buradaki 17, 19, 21 numaralar arkadaşlar ayaklardaki 5 voltumuz televizyon çalıştıktan sonra elde ettiğimiz standby 5 voltuyla aynı şey değil. Bu televizyon çalıştıktan sonra elde ettiğimiz 5 volt run dediğimiz buradakiler bu ayakla buradaki ayaklar birbirine bağlı arkadaşlar aynı yere. Evet burada da 24 ve 30 voltlarımız var arkadaşlar. 30 volt genelde kullanılmıyor ama kullanılan televizyonlar olabilir. Onu mühendis hazırlamış buraya 30 volt olarak da koymuş. Burada 24 volt şuradaki 24 voltumuz arkadaşlar 25. pindeki 26. pindeki voltumuz 24 voltumuz ses kartı için yani anakarttaki ses entegresini çalıştırmamız için arkadaşlar. Eğer televizyonumuzda ses yoksa buradaki 24 voltumuzu kontrol edelim. Eğer buradan çıkıyorsa hattı takip ederek nerede voltaj kesildiğini ölçerek ses arızasını gidermeye çalışalım. Şimdi kartımızın eleman yüzünden göremediğimiz entegrelerimizi ve voltajlarını görelim arkadaşlar. Evet, buradaki IC802 PFC entegremiz arkadaşlar. Burada voltajları yazılı.
Fan 7529'un datasheet'ten elde ettiğimiz voltajlar arkadaşlar. 3 numaralı ayakta 2.9 volt, 4 numarada 0.8 volt, 5 numarada 1.5 volt, 6 numara şase, 7 numara gate ayağımız MOSFET'i sürmek için, 8 numara bizim çalışma gerilimimiz arkadaşlar. Burada eğer VCC voltajımız, VCC voltajımız 8.5 voltun altına düşerse bu PFC çalışmayacak. Yani en az 9 volt olmalı ki burada blok kondansatörde 390 volt elde edebilelim. Yani minimum bize gerekli olan voltaj 8.5 demiş firma ama 9 voltu biz görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ortalama gerilimi 12 volt. Entegremizin 8. ayağında 12 voltu mutlaka görelim. Eğer bu voltajımız yoksa ya da düşükse blok kondansatörde 300 volt ölçeriz. Bunu kontrol edelim. Burada PWM dediğimiz devremiz var arkadaşlar. Bunun sol tarafından bu görünüşe göre sol tarafından 5 volt, sağ tarafından 12 volt ölçelim arkadaşlar. Eğer bu voltajları ölçemiyorsak ya bu hatların karşılığında bir kısa devre vardır ya da entegrenin kendisi bozuk olabilir ya da şuradaki PWM bozuk olabilir. Bu MOSFET'tir arkadaşlar. Tek girişten ikili MOSFET gibi düşünebilirsiniz. Bir taraftan 5 volt elde ediyoruz, diğer taraftan 12 volt. Ortak entegremiz bu. Yani bunu kontrol edelim arkadaşlar. Bunlar televizyon çalıştıktan sonra elde ettiğimiz bizim çalışma gerilimlerimiz. Standby değil. Bu şekilde voltajları kontrol ederek problemleri gidermeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.